Bir devleti ayakta tutan yalnızca orduları değildir. Kılıç ancak doğru zamanda çekildiğinde zafer getirir. Doğru zamanı ise bilgi belirler. Türk kağanları bunu yüzyıllar önce anlamıştı. Onlar için savaş, ordular karşı karşıya geldiğinde değil, ilk haber ulaştığında başlardı. Bozkır'ın sonsuz ufuklarında yaşayan Türkler, bilgiyi yönetmeyi de ustalık haline getirmişti. Hun Devleti döneminde Metehan, bilgiye dayalı savaş anlayışını kusursuz biçimde kullanan bir hükümdardı. Keşif birlikleri, düşmanın geçitlerini, su kaynaklarını, asker sayısını ve hazırlık durumunu dikkatle izliyordu. Toplanan her bilgi hızla Kağan'ın karargahına ulaştırılıyor ve harekat planı buna göre şekilleniyordu. Türk bozkırında tüccarlar yalnızca mal taşımıyordu. Onlar aynı zamanda haber de taşıyordu. Geçtikleri şehirlerde gördüklerini, duyduklarını ve öğrendiklerini dikkatle Kağan'ın adamlarına aktarıyorlardı. Hangi ülkede kıtlık vardı, hangi hükümdar hastaydı, hangi ordu sefere hazırlanıyordu. Bütün bu bilgiler dikkatle değerlendiriliyordu. İpek yolu yalnızca ticaret yolu değildi, aynı zamanda bilgi yoluydu. Göktürkler döneminde bu sistem daha da gelişti. Çin sarayındaki gelişmeler yakından takip ediliyordu. Çin kaynaklarında Türk akınlarının beklenmedik hızından sıkça söz edilir. Bu tesadüf değildi. Türk orduları çoğu zaman düşman hazırlığını tamamlamadan harekete geçiyordu. Çünkü gerekli bilgiler günler, hatta haftalar öncesinden toplanmış oluyordu. Bozkır'ın görünmeyen kahramanlarından biri de ulaklardı. Haber onların omuzlarında taşınırdı. Sınır gözcüleri ise yaklaşan tehlikeyi duman ve ateş işaretleriyle kilometrelerce uzağa ulaştırıyordu. Böylece düşman ilerlerken Türk ordusu hazırlığını çoktan tamamlamış oluyordu. Elçiler de yalnızca diplomatik görev yürütmüyordu. Gittikleri ülkeleri dikkatle gözlemliyorlardı. Dönüşlerinde Kağan'a yalnızca haber değil, gelecekte alınacak kararların temelini de getiriyorlardı. Bilge Tonnikuk'un stratejileri de düşmanı tanımaya ve doğru zamanı seçmeye dayanıyordu. Türk ordularının ani hareketleri yalnızca cesaretin değil, doğru haberin ve doğru zamanlamanın eseriydi. Çin tarihçileri, Türklerin beklenmedik baskınlarından sık sık söz ederdi. Oysa bu baskınlar tesadüf değildi. Her biri aylar süren hazırlığın sonucuydu. Bu anlayış bunlarla başlamadı ve Göktürklerle sona ermedi. Türk devlet geleneğinde yaşamaya devam etti. Hunlardan Göktürklere, Karahanlılardan Selçuklulara kadar bilgi, devletin en büyük gücü olarak görüldü. Tarih kitapları çoğu zaman meydan savaşlarını anlatır. Oysa zafer çok daha önce kazanılmaya başlanıyordu. Keşifçiler, ulaklar, sınır gözcüleri ve elçiler. Onlar zaferlerin görünmeyen kahramanlarıydı. Adları destanlara yazılmadı. Ama nice zafer, onların ulaştırdığı tek bir haber sayesinde kazanıldı. Belki de Bozkır'ın en büyük silahı hiçbir zaman kılıç değildi, bilgiydi. Beğenmeyi ve Türk'ün Kalbi kanalına abone olmayı unutmayın.